Selamlar XPT pilotları. Luden Games'in bu videosunda SSA'deki upgrade menüsünden bahsedeceğiz. Benzer temadaki diğer oyunlarda oyun içi biriktirilen parayla genellikle eşya satın alınır ve karakter istenen özelliklerde güçlendirilir. SSA'de de benzer bir sistem bulunuyor. Factory Upgrade adı verilen bu sistem, geliştirmeler satın alarak tankı güçlendirmemizi sağlayan inşaat sistemidir. Oyun süresince oyunun durumunu analiz eder, stratejik ve ekonomik kararlar alarak XPT'mizi inşa ederiz. Oyunda topladığınız zalyum ile garajda U tuşuna basarak upgrade satın alabilirsiniz. Upgrade menüsüne baktığımızda 7 farklı geliştirme yolu olduğunu görüyoruz. Bir geliştirme satın alındığında hemen sağında bulunan geliştirmenin kilidi açılır. Her bir geliştirme XPT'nin farklı özelliklerini güçlendirir. Hem XPT'lere ait özellikleri hem de ilgili geliştirmeleri daha iyi anlatabilmek adına tüm bu özelliklerin tamamını 5 bölümde ele aldık. 1. bölüm Sağlık. Bu bölümde 3 temel özelliğimiz bulunmakta. HP. Bu özellik XPT'mizin maksimum can değerini ifade eder. HP arttırıcı geliştirmeler alındığında can değerimiz belirtilen oranda artar. Regen. Can değerimizin yenilenme oranıdır. Regen arttırıcı geliştirmeler canımızın daha hızlı yenilenmesini sağlar. Can doldurmak için sık sık savaştan uzak kalıyorsanız Regen'e öncelik vermeyi bir düşünün deriz. Drone HP. Oyun içinde kullandığımız dronların da can değeri vardır. Bu özellik geliştirilerek dronlar daha dayanıklı hale getirilebilir. İkinci bölüm Saldırı. Damage. XPT'lerin temel bir hasar değeri vardır. Damage arttırıcı geliştirmeler tankınızı güçlendirerek daha yüksek hasarlara ulaşmanızı sağlar. Özellikle öne geçtiğiniz oyunlarda durdurulamaz bir etki için hasar geliştirmeleri oldukça önemlidir. Range. XPT'lerin saldırı menzilini ifade eder. Farklı tankların farklı menzilleri olsa da bu menzil değerleri arttırılabilir. Böylece rakiplerinizin hayallerinin bile ulaşamayacağı yerlere sizin mermileriniz ulaşabilir. Area of Effect. SSA'de bazı saldırı ve yetenekler alan etkisine sahiptir. Bu özellik geliştirildiğinde etki yarışı artar. Aman dikkat! Her tank alan etkili hasara sahip değildir. Üçüncü bölüm Test sistemi. SSA'de saldırı ve yeteneklerinizin teste tabi tutulduğu durumlar vardır. Biz bu dinamiği test sistemi olarak isimlendiriyoruz. Bu sistem altında 4 farklı test mevcut. Defans, atak. Defans, tankımızın atak yani saldırı değerine karşı dayanıklılığıdır. 2 XPT çatışırken bu değerler teste tabi tutulur. Saldıran tarafın atak değeri, savunan tarafın defans değerinden fazlaysa bonus hasar verir. Savunan tarafın defans değeri, saldıran tarafın atak değerinden fazlaysa daha az hasar alır. Damage ve atak beraber çalışan özelliklerdir. Atak geliştirmeleri bonus hasar niteliğindedir. Damage geliştirmeleri olmadan yüksek hasar değerlerine ulaşmak oldukça zordur. Aynı şekilde atak geliştirmeleri olmadığında rakibin defansını aşmak zor olacağından bu durumda da verilen hasar azalır. Toughness, Armor Penetration. Zırh delme testi olarak isimlendirebileceğimiz bu test, merminizin rakibin zırhını delip delemeyeceğini test eder. Saldıran tarafın Armor Penetration değeri, savunan tarafın Toughness değerinden fazlaysa mermi yoluna devam eder. Aksi takdirde mermi ilerleyemez. Ayrıca merminin girdiği her test merminin zırh delici özelliğini düşürür. Buradaki önemli nokta zırh delme özelliği rakibe verilen hasarla ilgili değildir. Kaç hedefe hasar verebileceğinizle ilgilidir. Toughness. Tanklara ait zırhların bir diğer test durumu ise çarpışma anında gerçekleşir. 2 XPT çarpıştığında Toughness değeri yüksek olan daha az hasar alır. CC Defense, CC Atak. Oyunda kitle kontrol özelliğine sahip bazı yetenekler bulunur. Bu yeteneklerin ne kadar süreli etki edeceği kitle kontrol testiyle belirlenir.
Yetenek kullanan oyuncunun CC atak değeri, yetenekten etkilenen birimlerin CC defans değerinden fazla ise kitle kontrol süresi artar. Aksi takdirde kitle kontrol süresi azalır. Bu bölümle birlikte oyundaki temel savunma saldırı dinamiklerini tamamlamış olduk. Ofansif oyun tarzlarının merkezinde damage atak geliştirmeleri bulunduğu görülmekte. Ancak upgrade menüsüne bakınca savunma geliştirmelerinin daha kolay ulaşabilir olduğunu görüyoruz. Rakibiniz tankını hızlıca Megaron Armor ile sarıp sarmalarken damage atak geliştirmeleri olmadan hasar vermeniz pek mümkün değildir. Bu ekonomik gerçek bir bakıma Xylium kaybetme uğruna alacağınız bu riskleri tekrar gözden geçirmenizi söyler. Dördüncü bölüm, mobilite. Forward Speed. Bu özelliğe sahip geliştirilme satın alındığında XP'imizin ileri yöndeki maksimum hızı artar. Oyun boyunca kat ettiğiniz mesafeyi göz önünde bulundurarak hız yatırımı yapabilirsiniz. Reverse Speed. XP'lerin geri yöndeki hızı, ileri yöndeki hızına göre azdır. Bildiğiniz gibi arkanızı dönüp kaçmak ise zafiyet oluşturur. Bu ikilemden kurtulmanın en iyi yollarından biri geri yöndeki hızı arttırmaktır. Acceleration. XP'ler harekete başladıktan sonra maksimum hıza ulaşmak için bir süre ihtiyaç duyar. İvmelenme özelliği geliştirilerek bu süre kısaltılabilir. İvmelenme daha çok harekete başladığımız ilk anla ilgilidir. İlk hareket anında daha çevik tepkiler verebilmek için ihtiyacımız olan özelliktir. Rotational Speed. Tankımızın kendi ekseni etrafındaki dönüş hızını ifade eder. Bu özelliğe sahip geliştirmelerle birlikte tankın dönüş hızı artırılabilir. Manevra penaltı. XP'ler manevra yaparken bir miktar hız kaybeder. Bu kayıp manevra cezası olarak isimlendirilir. Geliştirmelerle birlikte bu ceza oranını azaltabilirsiniz. Siz de mobil bir oyun tarzını benimseyen oyunculardansanız bu kayıptan daha çok etkileneceğinizi hatırlatalım. Cross Country penaltı. SSA'de asfalt üstünde değilken XP'ler daha yavaş hareket eder. Cross Country penaltısını azaltan geliştirmelerle birlikte bu yavaşlama cezasının etkisini düşürmek mümkündür. Beşinci ve son bölüm. Bekleme süresi. Factory Cooldown. Fabrikada üretilen her bir drone sonrası bir bekleme süresi devreye girer. Bu özellik geliştirilerek daha kısa bekleme süreleri elde edilebilir. Drone kullanma sıklığınızı göz önünde bulundurarak öncelik verebilirsiniz. Jump Cooldown. Portal drone ışınlandığınızda portal drone'un tekrar ışınlanmaya hazır hale gelmesi için bir süre beklemeniz gerekir. Bu süreyi kısaltmak için geliştirme satın alabilirsiniz. Ulti Cooldown. Her bir XP'nin kendine özgü ulti yeteneği mevcuttur. Yeteneğin tekrar kullanım için bir bekleme süresi vardır. Eğer ki siz de stratejinizi ulti kullanma üzerine kuran bir oyuncuysanız bu geliştirmeyle daha sık ulti kullanabilirsiniz. Beş farklı bölümde ele aldığımız tüm özellikler XP'lerin birer yapı taşıdır. Oyun süresince bu özellikleri geliştirmek ve XP'nizi güçlendirmek oldukça önemlidir. Tankımın hangi yönlerini güçlendirmeliyim sorusu ise tankınızın karakteristiğine, savaşın gidişatına, rakiplerinizin durumuna ve bu bağlamda şekillenen oyun tarzınıza bağlıdır. Rakiplerinizin geliştirmelerini takip ederek güçlü ve zayıf oldukları noktalara odaklanabilir ve savaşı lehinize çevirebilirsiniz. Oyun boyunca riskler ve ödüller arasındaki dengeyi koruyun. Bol bol Xylium toplayıp upgrade satın alarak tankınızı dilediğiniz şekilde güçlendirin ve rakiplerinize zor dakikalar yaşatın. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla SSA içeriği için Rudan Games'i takip etmeyi unutmayın. Sevgilerle.